Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram sayfamda da fikir amaçlı paylaşım yaptığım iki renkle örülen berenin anlatımını yapacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi ben tamamladım. Sadece dikime kısmında bıraktım. Birlikte sizlerle orayı dikeceğiz. Ölçülerini vererek beremizin hemen yapımına başlayalım. İki renk kullandım. Siz dilediğiniz renkle kullanabilirsiniz. İpim yün karışımlı, tuhafiyelerde atkı ve bere ipi olarak kolaylıkla rahatlıkla bulabileceğiniz bir ip. Orta kalınlıkta bir ip. Çok ince değil, çok kalın da değil. Tığımda 3 milim bir tığla örüyorum. Sizin elinizde 3,5 veya 4 de varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ilk zincir sayımla başlıyorum. Toplamda ilk düğümümü attım. 61 zincir çekiyoruz. Çok gevşek de çok sıkı da yapmayalım zincirlerimizi. 61 zincir çekerek beremizin yapımına başlamış bulunmaktayız. Sonuna kadar 61 zincir çekelim. Evet, 61 tane zincirimizi çektik. Hemen ilk ikinci sondan bir önceki zincir içerisine sık iğne yaparak bu sırada sık iğne sıramızı son 8 tane zincirimiz kalana kadar yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Böyle sık iğne şeklinde ilerleyecek beremiz. Sonuna kadar son 8 zincirimiz kalana kadar sık iğne yapalım. Evet, sık iğne sıramızı tamamladık. Ve son kalan 8 tane ilmeğimize kaydırma yapıyoruz. Dört, 5. Yine çok sıkarak ilmeğimizi tığımızda yapmayalım. Ve 8. 8.'yi yaptık. Şimdi diğer renkli hangi renk kullanacaksanız o renkteki ipimizi alıyoruz ve burada içerisinden bir önceki ipimizin içerisinden geçirdik ve onu da biraz sıkarak sağlamlaştıralım. Son yaptığım kaydırmanın arka dalından yine 8 tane kaydırma yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kaydırma yaptık. Sonra kalan tüm ilmeklerimizi sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sonuna kadar. Şu arkada kalan tek dallarını, yani içe değil dışa bakan. Sonuna kadar sık iğnemizi yapıp tamamlayalım. Evet, sonuna kadar geldik. Sondaki yine sık iğnemizin arka dalını da aldık. Bir zincir çektim. Son sık iğnemizin alt sırada yaptığımız son sık iğnemizin yine arka dalından alarak başa kadar ip değiştireceğimiz yere kadar yine sık iğne örüyoruz. 8 kaydırmamız var. 8 kaydırmayı da oraya kadar örelim sık iğne. Yine orada kaydırma işlemi tekniğiyle öreceğiz. Yani bir ip rengimizle 2 sıra yapacağız. Bu sırayı da yukarıya kadar örelim sık iğne olarak. Evet, kaydırma yaptığımız yere kadar geldik. Burada 8 tane kaydırmamız vardı. Yine aynı şekilde kaydırma yapıyoruz burayı. Sonuna kadar hep 8 tane kaydırma olacak burada arkadaşlar. Hangi renkle
örersek örelim, değişmeyecek. Bunu sayarak 8 kaydırmamızı burada yapacağız. Beremizin burası tepe kısmı. Evet, kaydırmayı yaptık. Şimdi bu rengimizi bırakacağız. Artık bu maviyi alarak içerisinden geçiriyoruz ve direkt hemen son kaydırma yaptığım yerden ilk kaydırmayı yaptık. İkinci, üçüncü, dördüncü, 5, 6, 7 ve 8. 8 kaydırma yaptık. Kalan sık iğnelerimizi de örüyoruz sonuna kadar. Yine her seferinde arkadan şu dışa bakan tek dallarını örerek sonuna kadar gelelim sık iğne olarak. Sonuna yine geldik. Son sık iğnemi de yine arka dalından alarak örüyoruz. Bir zincir çekip hemen ilk sık iğnemizin yine arka dalından örerek, bakın bu aşağı indiğimde bu rengimi iki kez hem yukarıdan aşağıya ipimi eklediğimde yeni rengimi iniyorum. Bir de bu tarafa çıkarken örüyorum. Renk değiştirmek için de yukarıya çıkıyoruz ve çıktığımızda da diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Yine kaydırma yerine kadar sık iğne örüyoruz hızlıca. Evet, kaydırma yaptığımız kısma yine geldik. Burada 8 tane kaydırma olacak. Altı, 7, 8. Hemen bu ipimizi bırakıyoruz. Alttan, yani arkaya şöyle diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Hemen içerisinden geçirerek şu ipimizi de arkadan birazcık gevşekse biraz çekelim ve hemen yine kaydırma yaparak direkt hiç zincir çekmiyoruz. Direkt kaydırma işlemiyle 8 kaydırma yapıyoruz. Sonrası sık iğne, dibine sonuna kadar gidiyoruz. Diğer sıralarda ne yaptıysak sonra tekrar bir zincir çekerek sıra başında aşağıdan yine aynı bu tarafa doğru ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve burada bu tarafa geldiğimizde renk değiştiriyoruz. Hemen bakın 8 kaydırma yaptım ve kalan bütün ilmeklerimi sık iğne olarak öreceğim. Aşağı inelim, yine tekrar buraya kadar gelelim. Evet, sonuna kadar geldim. Yine bakın burada ipimizi bırakıp diğer ipimize geçiş yapacağız. Hep sürekli bu şekilde devam edecek. Göstereyim. Düz tarafı ipimizin zaten buralardan dikiş yerleri olacak. Böyle sonuna kadar gelelim. Şimdi ölçüsünü ben bunun sizlerle birlikte yetişkin standart, yani ölçüsü 30 santim bir ölçü istiyorum. Buradan evet. Tam evet 30-31 santim bu standart yetişkin ölçüdür arkadaşlar. 30-31 santim şöyle zaten yukarıya doğru bir de bunu yukarıya kıvırma payımız olacak. 30 santim bu boy uzunluğu. Ölçüleri de şöyle göstermek istiyorum sizlerle, bakın. Baş çevresi ve yükseklik diyor. Burada yakından bakarsanız 6-12 ay yapmak isteyenler ekran görüntüsü alarak burada yetişkinde 28-30 santim aralığında, ben 30 santim yaptım. Çünkü erkekte daha fazla oluyor. O yüzden ikisinin arası olsun istedim. Baş çevresi de 54-57 santim olana dek bunu örüyoruz. Burada da yaş aralıklarının ne kadar olacağını yazdım, not aldım. Sizler de hangi ölçülerde yapmak istiyorsanız ona göre zincir sayınızı, yani çektiğiniz zinciri çektiğinizde ölçerek ayarlayabilirsiniz. Yüksekliğini de zaten bu sık iğne
sırasını örerek uzattıkça ölçümünü yaparak siz gayet rahatlıkla, kolaylıkla ayarlayabileceksiniz. Hemen şimdi ben bunu burada ölçtüm, yaptık. Bundan sonrasını dediğim gibi dilediğiniz uzunlukta yetişkin için 54-57 santim olana kadar şu kadar baş çevresini örüyorsunuz. Ölçerek ilerleyin. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ben o ölçüye ulaştım. Bayağı. İsterseniz şöyle diş sırası olarak da sayalım. Kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 48 sıra ördüm. 48 sırada her bir diş 2 sıraya tekabül ediyor arkadaşlar. Ona göre hesaplayalım ama siz dediğim gibi ölçülere yani şöyle ölçeceksiniz. Ölçüye sadık kalarak yaparsanız komplesini şöyle ölçtüğünüzde gördüğünüz gibi benimkisi burada 49-48 santim oldu. Ördüğüm ölçü, istediğim ölçü bu şekilde. Hemen burada tamamladık. Nasıl yapacağımızı anladık. İpimizle en son maviyle başlamıştık. Maviyle bitirdik. Bir sıra sadece ördük. Çünkü başlangıçta da zaten bir sıraydı. Zinciri saymazsak bir sıra sık iğne olmuştu. Bunu böyle dikerek birleştireceğiz. Ters yüzünden. Burası ters tarafı oluyor. Burası düz tarafı. Ters yüzünden bunu birleştirerek baş tepe kısmına gelip orayı da birleştirip sonra pompon olacak beremize. Hemen iğneme takıp ipimi. Evet arkadaşlar, şimdi iğneme ipliğimi takıp şöyle ters tarafını çeviriyorum. Çevirdikten sonra uçlarını bir araya getiriyorum. Hemen karşılıklı şu tam tepesine karşı taraftan geçirip burayı bir kez daha şöyle sıkıca tutturalım. Sonrasındaki sıradaki ilmeğimizin bakın şu arkada görünen şu mavi renkle yaptığım şu tek dallarını alarak dikişimizi yapacağız. Karşıda da sırasıyla evet, sıradaki bakın şu tek dalını arkadaki karşıda yine karşısına denk gelecek yere batıyoruz. Tek dalına karşıda da bakın direkt ilmeğimizin içerisine batıyoruz. Burada yine tek dalını alıyoruz. Sıradakinin karşıda şu kısımları göstermek istiyorum. Bakın şu boşluklara batıyoruz arkadaşlar. Görünen şu boşluk aralarından dikişimizi yapıyoruz. Bu taraftan tek dalını alıyoruz. Karşıdan hemen sıradaki boşluğumuza batarak sonuna kadar şu kaydırma kısmına kadar gelelim. Buradan tek dalını aldım. Karşıda sırada karşısına denk gelecek yere batarak ilerliyoruz. Bunu sonuna kadar kaydırma yerine kadar gelelim. Evet, sonuna kadar kaydırma yerine kadar geldik. Kaydırma yerinde de bakın şu arkadaki renk diğer renk olan kısımlarını alarak burayı da birleştiriyoruz. Şu tek dallarını alarak birleştiriyoruz.
Son tam tepeleri kaldı. Buradan da tam tepeyi birleştiriyoruz. Tekrar bir kez daha tutturalım burayı. Ve şimdi şöyle aralardan bakın. Şu boşluklardan ara ara şöyle 2 tane atlayarak yani 2 kaydırma sırası atlıyoruz. Arasından sonuna kadar geçirelim. Evet arkadaşlar, şöyle bir araya ipimizi sonuna kadar geçirdik. Ara ara 2 kaydırma arası bırakarak sonrasında bunu bir araya topladığımızda şöyle bir dilim yani görüntüsü oluştu. Bunları da hemen arasından dikerek iyice sıkılaştıralım. Şu araları gösterdiğim aralardan dikiyoruz. Şu kısımlarını her diktiğimizde sıkılaştıralım. Bir tane de burada. Zaten o ipi siz dengeli arasından geçirdiğinizde bu görüntü oluşacaktır arkadaşlar. Bunlar daha belirginleşsin diye bu dikimi yapıyoruz ve bakın toplamda şöyle dilim dilim oldu. 7 kez bunu yaptık. Şimdi hemen şu boş tepeyi de hızlıca kapatmak için bu aradan kapatalım. Şöyle karşılıklı tam baş kısmına gelecek, tepe kısmına gelecek. Özür dilerim. Kameraya da vuruyorum arada. Şöyle düzelteyim. Şu boşluğu kapatmak için de hızlıca dikme işlemini bitirelim. Birkaç kez daha. Şöyle bir düğüm atıyorum. İpimi de burada tekrar iyice sağlam olsun diye bir tane daha atacağım. Sonrasında ipimizi keseceğiz. Evet. Evet, ipimizi kestik ve çeviriyoruz arkadaşlar düz tarafını. Beremiz şu şekilde dilim dilim oluşması lazım. Şöyle elinizle düzelttiğinizde zaten o baş taktığınız zaman düzgün bir şekilde, tepe kısmı da bu şekilde. Eğer isterseniz siz pomponlarını da şöyle tepe kısmına bir tane yaptım ben. Şöyle renkli bir pompon oldu. Dilerseniz bir tane tepe kısmına yapın. Dilerseniz de şöyle iki yanlarına da yapabilirsiniz. Berede zaten model o şekildeydi. Dediğim gibi ben bunun ölçüsünü biraz kısa tutarak yaptım. Siz verdiğim ölçülerde başlangıçta hangi ölçü verdiysem o ölçülerde yapabilirsiniz. Şöyle bir tane de pomponumuzu şu yanına
Ben bir tanesini yaptım. Diğerini de birlikte yaparak dediğim gibi tepesine de takarak kullanabilirsiniz bu bereyi. İki tane yan yana, şöyle ön kısmına da yine bir aksesuar tuhafiyelerde bulabileceğiniz bebek çocuklara uygun bir bere yapacaksanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Hemen ben pompon yapımına geçeceğim. Şöyle bir aparatım var arkadaşlar. Bunu da tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Beremi de şöyle koymak istiyorum. Bunu da tuhafiyelerde rahatlıkla bulabileceğiniz bir pompon aparat arkadaşlar. Bu 3 boyutta satılabilen, bu en büyük boyu. Şöyle ortasına takıyorum. Farklı yöntemlerle de pompon yapabilirsiniz. Hemen iki renk olacağı için ben iki rengimi de aldım. Şöyle iki rengimi de eşit yaparak şu kanadını açıyorum. Herhangi bir yerinden şöyle çevirirseniz tam böyle kanadını açarak daha rahat yapacaksınız. Göz kararı, yani sayabilirsiniz de. Ben göz kararı yaptım. Siz eğer yeni yapıyorsanız yani tutturamamaktan emin olamadığınız zaman sayarak da, yani 20 kez 30 kez iki kanadını da aynı şekilde sayarak burada kesiyorum bunu ve kapatıyorum. Bu kadar sardım. Diğer tarafa da çünkü aynı sardığım kadar buraya da saracağım. Yine iki renkle sarıyorum. Siz hangi renklerde kullanacaksanız o renklerde. Dediğim gibi bunu pompon aparatı olarak bulabilirsiniz. Tuhafiyelerde rahatlıkla bulabileceğiniz bir ürün. Evet, bunu da biraz sardım. Tamamen göz kararı yapıyorum. Evet, bunu da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar biraz şu mavi ipimden keseceğim. Hazır olsun. Ve burada şu küçük makasımı kullanacağım. Büyük makasla zorlanıyorum kesmekte. Burada bunu şu aralardan sıkıca tutalım. Bu aparatı da böyle açılmasın. Bu küçük makasla daha rahat kestiğim için bu arasına girmesi daha kolay oluyor. O yüzden bunu tercih ettim. Şöyle orta kısmı. Evet, bu tarafı kestik. Şimdi diğer tarafta yine aparatı böyle kapalı bir şekilde tutalım. Pompon yapımı aşağıda çok eski videolarımda da var. Bulabileceğiniz. Hemen ipimi alıyorum. Burada küçük bir mavi ip kesmiştim. Evet, arasından tamamını kestiğimizden emin olalım iplerimizin. Bu arasından geçiriyoruz ve sıkıca kapatıyoruz. Aslında ben bunu yaptıktan sonra çıkarıyorum bu aparatı, tamamını daha sıkı kapatmak için bu şekilde parmağımı koyarak buradan daha iyi oluyor benim için. Çünkü aparatın üzerinden ne kadar sıksam da bir gevşeklik oluyor arkadaşlar. Şöyle sıkıca kapattım. Şimdi bunu tıraşlayacağım makasla. Aparatla işimiz sadece bu kadardı arkadaşlar. Şöyle bir kağıt
üzerine yapmak istiyorum bu işlemi. Büyük makasını alıp şu bağcıklar zaten beremize takarken kullanacağımız bağcıklar. Önce fazlalıkları alalım. Dediğim gibi elinizle düzelterek biraz tıraşlarsanız bu pomponlarınızı daha güzel bir görüntü olacaktır. Yani bu aparattan çıkardığınız gibi kullanmayın. Bu şekilde arkadaşlar, daha sık, dediğim gibi daha böyle dolu dolu bir pompon istiyorsanız, ben küçük bere olduğu için bu yaptım. Küçük yaptım, yani az sardım. Örneğin 20 kez sardım. Siz daha büyük pompon, daha böyle sık olsun istiyorsanız 30-40 kez, 50 kez de sararak bunu ayarlayabilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar. Bere yapımımız, ölçülerini de verdim. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Yanlarına da takarak bu bereyi güzel, gayet rahat kullanabileceğiniz şık bir bere. Ama ben genelde şöyle tepesine daha çok yakıştırdığım için bereyi, kullanımı bu şekilde seviyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.